Call it. Call it, yes. For what? Just call it. Yazı tura atmak tuhaf bir şey. Bir konuda karar veremezsin. Parayı çıkarıp havaya atarsın. Ve para havadayken bir şey olur. O bir saniyede karar artık senin değildir. Para ne gelirse gelsin, yazı ya da tura, sen suçlu değilsin. Sen sadece sonuca uydun. Bu yüzden atarız zaten. Olasılık için değil, aklanmak için. Şimdi bir adam düşünün. Hayatı boyunca yazı tura atmış. Ama o parayı hiç kendisi için atmamış. Hep karşısındaki adam için atmış. Anton Chigurh. Onun hakkında birçok video yapılmış ve neredeyse hepsi aynı kelimeyi kullanıyor. Psikopat. Sinemanın en saf, en soğuk, gerçeğe en yakın psikopatı. Bu videoyu izledikten sonra bu kelimenin yanlış olduğunu düşüneceksiniz. Çünkü Anton Chigurh psikopat değil. Ondan daha kötü bir şey. Bir karaktere psikopat demek aslında onu rahatlatıcı bir yere koymaktır. Ve bunu fark ettiğinizde Anton daha ürkütücü hale geliyor. Psikopat ne demek gerçekten? Filmlerin bize gösterdiği şeyi bir kenara bırakın. Klinik tabloya baktığınızda psikopatın belirli işaretleri var. Yüzeysel bir cazibe, insanları kandırma, kullanma, manipüle etme becerisi, dürtüsellik, anlık haz arayışı ve altta yatan bir şey daha, ego. Psikopat kendini üstün görür ve bu üstünlüğü karşısındakine hissettirmekten zevk alır. Şimdi Anton'a bakalım. Bu listeden hangisi tutuyor? Cazibe yok. Adam kimseyle iyi geçinmeye çalışmıyor. Kimseyi etkilemekle uğraşmıyor. Manipülasyon yok. Kimseye yalan söylemiyor. Aksine herkese ne yapacağını dosdoğru söylüyor. Dürtüsellik yok. Bu adamdan daha planlı, daha sakin biri yok filmde. Ve en önemlisi haz yok. Filmde bir benzinlik sahnesi var. Anton yaşlı bir adamı köşeye sıkıştırıp ölümle burun buruna getiriyor. Bir psikopat bu sahneden zevk alırdı. Adamın korkusunu izler, üstünlüğünün keyfini sürerdi. Anton'un yüzüne bakın. Hiçbir şey yok. Sıkılmış ya da keyif almış değil. Sadece bir işi yapıyor. Hiçbir şey hissetmiyor. İşte tam burada psikopat teşhisi çöküyor. Çünkü psikopatın bir motivasyonu vardır. Haz, ego, arzu. Anton'un herhangi bir motivasyonu yok. Peki bir insanın motivasyonu yoksa o insanda ne vardır? Anton'un en korkutucu özelliği yaptıkları değil, istemedikleri. Bir insanı tanımak istiyorsanız ne istediğine bakarsınız. Para, güç, sevgi veya güvenlik. Herkesin bir listesi vardır. O liste kişiyi kişi yapar. Anton'un listesini yapalım. Para istemiyor. Bunu filmde açıkça görüyoruz. Carson Wells ona para teklif ediyor. Bir servet. Ve Anton dönüp bakmıyor bile. Güvenlik istemiyor. Yaralandığında bile bir doktora gitmiyor. Bir yere ait olmak istemiyor. Ne evi var, ne şehri, ne de insanı. İlişki istemiyor. Filmde Anton'un bir arkadaşı, sevgilisi, herhangi bir bağı yok. Kimseyle konuşmak, kimsenin yanında olmak istemiyor. Ve en tuhafı, hayatta kalma telaşı bile yok. İnsanı insan yapan en temel dürtü budur. Yaşama arzusu. Anton'da o bile sönük. Bir insandan bütün arzuları tek tek çektiğinizde geriye ne kalıyor? Psikiyatriye göre bu tablonun çekirdeği şizoid kişilik yapısıdır. Sözcüklere takılmayın. Önemli olan altında yatan şey. Şizoid çekirdek, insanın duygusal ve ilişkisel dünyaya tamamen kapalı olması demek. Yalnızlıkta hiçbir eksiklik hissetmemek, kimseye ihtiyaç duymamak, iç dünyanın dışarıya kapısının olmaması. Anton'un yüzü, sesindeki donukluk, gözlerinin hiç canlanmaması, hepsi bu kapının kapalı olmasından. Şimdi videonun asıl sorusuna geldik. Çünkü şizoid bir insan tehlikeli değildir. Şizoid insan köşesine çekilip kimseye karışmaz. Kendi boşluğunda yaşayıp gider. Anton çekilmiyor. Ama neden? İçinde hiçbir arzu olmayan bir adam sabah neden yataktan kalkar? Anton'un cevabı onu bu kadar soğuk yapan şeyin ta kendisi. Bir düşünün. Sizi yataktan kaldıran şey arzularınızdır. Bir yere yetişmek, birini görmek, bir şeye sahip olmak istersiniz.
Arzu bir pusuladır. Nereye gideceğinizi o söyler. Anton'un pusulası yok. Çünkü arzusu yok. Ve bu çoğu insanın düşündüğünden çok daha büyük bir problem. Hiçbir şey istemeyen bir adam hiçbir yöne gitmez. Boşlukta kalır. İnsan zihni bu boşluğa dayanamaz. Bir şeye tutunmak zorundadır. Anton bir kurala tutunmuş. Arzusu olmayan bir adamın tek yön duygusu kendi koyduğu kuraldan gelir. Sözünü tutmak, başladığı işi bitirmek, yazı turanın sonucuna uymak. Bunlar Anton'un arzularının yerine geçmiş şeyler. İstek duyamadığı için kural ediniyor ve o kural onun tek gerçekliği oluyor. İşte yazı tura burada devreye giriyor. Karar vermek bir arzu gerektirir. Bir şeyi diğerine tercih etmek için o şeyi istemeniz gerekir. Anton hiçbir şey istemediği için karar veremiyor. Daha doğrusu karar vermek istemiyor. Bu yüzden parayı çıkarıyor. Açılışta söylediğim şeyi hatırlayın. Yazı tura sorumluluğu bir metal parçasına devretmektir. Sıradan insan bunu ara sıra yapar. Zor bir kararda. Anton bunu bir yaşam biçimine çevirmiş. Kararı kendisi vermiyor. Çünkü karar verecek bir iç dünyası yok. Ortadan kaldırma emrini para veriyor. Ve karşısındaki insan bunu bir oyun zannediyor. Oysa Anton için bu bir oyun değil. Bu içindeki boşluğu doldurabilen tek ritüel. Bir insanı canlı yapan nedir? 17. yüzyılda Spinoza buna cevap vermiş. Ona göre her canlının özünde bir şey var. Conatus. Kabaca var olmada direnme çabası, yaşama isteği, kendi varlığını sürdürme arzusu. Spinoza der ki bu arzu insanın özüdür. İnsan isteyen bir varlıktır. Arzu ederiz. Çünkü yaşıyoruz. Bu fikri Anton'un üzerine koyalım. Anton'da Conatus sönmüş. Yaşama isteği bile zayıf. Var olmada direnmiyor. Sadece işliyor. Ve işte bu yüzden bu adam bize canlı bir insan gibi değil, başka bir şey gibi görünüyor. Neden ona ölüm, kader ya da insanüstü bir şey deniliyor? Çünkü ölümün de arzusu yoktur. Ölüm hiçbir şey istemez. Anton arzusunu kaybettiği için ölüme benziyor. Ölüme benziyor ama ölüm değil. Anton bir kavram da değil, bir insan. Sadece içindeki insanı canlı tutan şey, o arzu, yaşama açlığı. Hepsi çekilmiş. Geriye bir beden ve bir kural kalmış. Bir insanın içindeki bütün arzunun bu kadar sönebileceği fikri herhangi bir psikopattan çok daha rahatsız edici. Çünkü psikopat en azından bir şey ister. İsteyen birini anlayabiliriz. Ondan korunabiliriz. O tahmin edilebilirdir. Peki hiçbir şey istemeyen bir adamı ne durdurur? Bütün film boyunca Anton hiçbir şey hissetmiyor. Bunu biliyoruz. Fakat filmin son dakikalarında bir anlığına ilk kez bir şeyler hissettiğini görüyoruz. Sahne çok sıradan. Bir kavşak, ışık yeşil. Anton geçerken sağdan gelen bir araba Anton'a yandan çarpıyor. Ses ani ve çirkin. Müzik ve yavaş çekim yok. Bütün film boyunca kontrolü elinde tutan bu adam bir saniyede kontrolün dışına düşüyor. Anton arabadan iniyor. Kolu kırık, kemik dışarı çıkmış. Burası dikkatli bakmamız gereken kısım. Çünkü burada o boş adamın içinden ilk kez bir şey çıkıyor. Anton kolunu sarmak için bir çocuktan gömleğini istiyor. Yarasını sarıp doğruluyor ve topallayarak oradan uzaklaşıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu tamamen hayatta kalma arzusu demek. Bütün film boyunca hiçbir şey istemeyen adam o tek anda yaşamak istedi. Kolunu sardı çünkü kanamak istemiyordu. Kaçtı çünkü yakalanmak istemiyordu. Var olmaya devam etmek istedi. Kaza sadece kolunu kırmadı. O mükemmel boşluğu da çatlattı ve çatlağın altından çıkan şey bir kavram. Kader ya da insanüstü bir güç değildi. O herkes gibi ölmekten korkan sıradan bir adamdı. O çeyrekliği havaya atarken hiç kımıldamayan yüz, kolu kırıldığında bir insana dönüştü. Çünkü kaza pazarlık kabul etmiyordu. Kaza yazı tura oynamıyordu. Ve Anton hayatında belki ilk kez kendi koyduğu kuralın işlemediği bir durumla karşılaştı. O an elindeki bütün silahlar işe yaramaz hale geldi. Çünkü Anton'un asıl silahı sığır tabancası değildi. Kendisi hakkındaki hikayeydi. Ben istisnayım. Ben kuralın kendisiyim hikayesi. Ve bir araba
o hikayeyi tek saniyede hükümsüz kıldı. Peki neden bu adama ısrarla psikopat deniliyor? Çünkü psikopat teşhisi bizi rahatlatıyor. Psikopat bizden birçok yönüyle farklıdır. Ona psikopat dediğimizde onu kendimizden ayırmış, güvenli bir kutuya koymuş oluruz. O bir canavar, biz insanız. Ama Anton bir canavar değil. Anton içindeki bütün arzusu sönmüş bir insan. İstemeyi bırakmış, hissetmeyi kapatmış, o boşluğu bir kuralla doldurmuş biri. Burada bir tanıyı gerçek bir insana yapıştırmıyoruz. Bunlar bir karakteri anlamak için kullandığımız araçlar sadece. Korkutucu olan Anton değildi. Asıl korkutucu olan bir insanın içinin bu denli boşalabileceği fikriydi.